Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. İnsan Hakları dersinizden 2. dönemin 2. yazılı soru örnekleriyle sizlerle beraberim. Bu soruların benzerlerini öğretmeniniz sorabilir diye düşünüyorum. Hemen başlıyorum. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamı takip edebilirsiniz. Birinci sorumuz. Çocuk oyuna girmişken diğer çocuklar "Hey, çık oyundan. Sen topalsın. Kimseyi tutamazsın." diye bağırmışlar. Çocuk çok üzülmüş. Öyle üzülmüş ki üzüntüden yanakları kıpkırmızı olmuş. Yukarıda anlatılan örnek olaydan çıkaracağımız ana fikir ne olmalıdır? Çocuk diğer çocuklarla oynamamalıdır. Engelliler oyun oynayamazlar. Engelliler kendi aralarında oynamalıdır. Engelli vatandaşların haklarına saygı göstermeliyiz. Evet, bu parçadan çıkaracağımız ana fikir D şıkkı olacak. İşaretliyorum. İkinci sorumuza bakalım. Orhan yandaki görseli insan hakları dersinde kullanmak istemektedir. Buna göre Orhan'ın hazırladığı konu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Görselimizde eşit kollu bir terazi görüyoruz. Neyi simgeliyor bu? Eşitliği simgeliyor. İki tane eşit kefesi var ve burada bizim C şıkkını işaretlememiz lazım. C şıkkını işaretledik. 3. Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir toplumun üyelerinden beklenenlerden değildir? Şiddetten uzaktırlar, barış içinde yaşarlar, bencildirler, uzlaşı sürecinde birbirine karşı saygılılar. Doğru cevap C şıkkı olacak. Çünkü bencil olmak güzel bir davranış değil. Bencillik ne demek? Hep kendini düşünmek, başkalarının görüşlerini, düşüncelerini değer vermemek, hep kendinin üstün olduğunu düşünmek gibi iyi bir davranış değil ve C şıkkını işaretledik. Dördüncü sorumuz. Aşağıda verilen kavram ve tanımları doğru bir şekilde eşleştiriniz diyor. Okuyalım. Ali Bey kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmiştir. Sorumluluk sahibi bir kişi o zaman. 5 numarayı buraya koyalım. Aldığı ürün bozuk çıkan Ayşegül, tüketici hakları kanununa göre 15 gün geçmeden ürünü geri verip parasını almıştır. Ayşegül haklarını koruyan bir kişidir. 3 numara olacak. Trafik kurallarına uymayan tüm sürücüleri durduran trafik polisi Rıza herkese para cezası yazmıştır. Burada da trafik polisi yaptırım uygulayan bir kişi oluyor. 4 numara. Burcu trafikte yaya yolunu kullanırken yeşil ışığın yanmasını beklemiştir. Burcu kurallara uyan bir kişi. 2 numara. Murat ailesinin doktor olmasını istemesine rağmen çok istediği mühendislik bölümünü yazmış ve bu bölümü kazanmıştır. Özgür hareket eden kişi. 1 numarayı da buraya koyduk. Geldik 5. sorumuza. Aşağıdaki kuralları yazılı kurallar ve yazılı olmayan kurallar olarak ayırınız diyor. Şimdi burada yazılı olan kurallar kanunlardır. Ve insanlar bu kanunlara uymak zorundadırlar. Eğer bu yazılı kurallar yani kanunlara uymazsak karşılığında ceza olur. Para cezası olur, işte hapis cezası olabilir. Yazılı olmayan kurallar ise davranışla ilgili kurallardır. Toplum içerisinde oluşmuş ama karşılığında herhangi bir cezası olmayan kurallardır. Şimdi örnekle vereceğim zaten. Yapalım, verdiği sözü tutmak. İşte bu yazılı olmayan kurallardan. Bakın bunun yapılmadığında karşılığında bir ceza yani para cezası veya hapis cezası uygulanmaz. Yalnız toplum tarafından hor görülme, işte dışlanma ya da kınama gibi davranışlara maruz kalabilir insan. Vergi vermek yazılı kurallardandır, kanunlardandır. O zaman bunu işaretlemeliyiz. Gelir elde eden kişiler bu gelirlerinin bir kısmını vergi vermek zorundadır. İşte ticaret yapanlar, kazanç sağlayanlar ve bu kanunlarda yazmaktadır. Hapşırırken ağzını kapatmak. Bu da yazılı olmayan kurallardan. Otobüste yaşlılara yer vermek yazılı olmayan kural. Askere gitmek yazılı kurallar içerisinde, tabi bu erkekler için geçerli ülkemizde ve kanunlarda yazmaktadır. O yüzden burayı işaretledik. 6. sorumuzda doğru yanlış var. Birlikte yaşadığımız insanlara karşı sorumluluklarımız vardır. Doğru. D koyalım. Demokratik bir toplumun üyeleri şiddetten uzak, barış içinde yaşamalıdır. Doğru. Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebiliriz. Bu yanlış.
Kurallar toplum içinde huzurlu bir şekilde yaşamamızı sağlar. Doğru. Kuralların olmadığı toplumlarda güven ortamı diğer toplumlara göre daha fazladır diyor. Yanlış. Tam tersi daha azdır. Ve işaretledik. 7. sorumuz. Herhangi bir sorunla karşılaştığımız zaman ilk yapmamız gereken aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Şiddete başvurmak mı? Uzlaşmak olmalı mı? Polise mi başvurmalıyız? Mahkemeye mi başvurmalıyız? İlk yapacağımız davranış uzlaşmak. Yani bir kişiyle bir sorun yaşadığımız zaman ilk önce uzlaşmaya çalışmalıyız. Eğer uzlaşma olmazsa diğer yollara başvurmalıyız ama A şıkkı uygun değil. Şiddete başvurmak hiçbir zaman uygun bir davranış değil. Bunu hiçbir zaman uygulamamalıyız. Ama diğerlerini daha sonra uygulayabiliriz. Ama ilk önce B şıkkı tabii ki yapılacak. 8. Çocuk olarak haklarımız bulunmaktadır. Ancak bu haklar sınırsız değildir. Bu nedenle herkes birbirinin hakkına saygı duymalıdır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılanlara terstir? Mehmet'in kendisiyle aynı düşüncede olmayan arkadaşına küsmesi. Bakın A şıkkında işte bu ters. Bunu işaretleyeceğiz. Diğerlerine bir göz atalım. Ceyda'nın hasta olan arkadaşına yer vermesi. Güzel bir davranış. Çok konuştuğu için arkadaş tarafından uyarılan Jale'nin susması. Evet, bu da Jale burada güzel bir davranış yapmış. Tahtayı rahat görmediği için Hale'nin arkadaşına yer vermesi yine güzel bir davranış. Ama A şıkkındaki ifade buradakilere ters. O yüzden A şıkkını işaretledik. 9. Atalarımız Kurtuluş Savaşı'nda neden ve hangi insani hak için savaşmıştır? Mülk edinme hakkı mı? Eğlence hakkı için mi? Özgürlük için mi? Yoksa haberleşme hakkı için mi? Tabii ki doğru cevabımız özgürlük olmalı. C şıkkını işaretledik. Kurtuluş Savaşı'nda özgürlük için mücadele etti atalarımız. Çünkü başka devletlerin egemenliği altına girip onların kölesi, esiri olmamak için, özgür ve hür olmak için. O yüzden C şıkkı. 10. Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kuralların yaptırımlarından biridir? Para cezası, trafik cezası, hapis cezası, bunlar yazılı olan kuralların yaptırımları, cezaları. Ama kınama yazılı olmayan kuralların yaptırımları. İşte az önce demiştik ya, işte hapşırırken toplum içerisinde ağzını kapatmadığı zaman oradaki kişiler ne yaparlar? Onu hoş görmezler, kınarlar. Ama gidip de para cezası olmaz yani. C şıkkını işaretledik. 11. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarından biri değildir? TEMA, Yeşilay ve LÖSEV. Doğru cevap Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi resmi bir kurumdur. Sivil toplum kuruluşları peki nedir? Toplum için çalışan, faydalı işler yapan kuruluşlardır. Ve burada çalışanlar herhangi bir maaşla çalışmazlar, gönüllüdürler. Mesela burası TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı. İşte Yeşilay, içki ve sigaranın zararlarıyla ilgili çalışan bir vakıf. Ve LÖSEV'de lösemili çocuklarla ilgili çalışan ama Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerinden oluşan ve maaş alan ve kanunlar yapan bir kurumdur, resmi kurumdur. O yüzden cevap C şıkkı oldu. Böylece açıklamış da olduk soruyu. 12. Aşağıdakilerden hangisi devletin temel görevlerinden değildir? Toplumun huzur ve refahını sağlamak, evet. Ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlamak, evet. Kişi hak ve hürriyetlerini güvence altına almak, bu da görevi. Haberleşme özgürlüğünü kısıtlamak, İşte bu devletin görevi olmamalı. D şıkkı olacak. 13. Aşağıda verilenlerden hangisi aktif yurttaşın sahip olduğu özelliklerden biri değildir? Aktif yurttaş çevresine karşı duyarlıdır. Evet, bu iyi bir şey. Aktif yurttaş sorumluluklarını yerine getirir. Güzel. Aktif yurttaş haksızlığa uğradığında hakkını arar. Bu da iyi. Aktif yurttaş toplumda ortak yaşam kurallarına uymaz, görev almaz diyor. O zaman bu olmadı. İyi bir davranış değil zaten. Cevap burada D şıkkı olacak. Son iki sorumuzu da yapalım. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bir sivil toplum kuruluşudur diyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TEMA Vakfı ve Ekonomi Bakanlığı. Az önceki bir sorumuzda vardı. TEMA Vakfı sivil toplum kuruluşudur. Ve ne demiştik? Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı. Gönüllü olarak çalışırlar buradakiler ve toplum yararına işler yaparlar. Diğerleri resmi kurumlar.
Yani devletin kurumları ve vatandaşların işlerini yapan orada görevliler vardır, memurlar vardır, hizmetliler vardır. Hepsi maaşla çalışırlar. Bunlar da resmi kurumlar oluyor. 15. Yasalar karşısında yurttaşların arasında hiçbir ayrım bulunmaması durumuna ne denir? Anlaşma, sorumluluk, eşitlik ve uzlaşı. Doğru cevap eşitlik, eşit olmak yani. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.